Bembeyaz bir sessizlik. Karların ortasında tek başına kalmış bir koyun. Önünde yatan, ağzından sızan kanla ölü olduğu anlaşılan yavrusu. Evet, şu an baktıkça her bir ayrıntısında farklı anlamlar gizleyen bu tablo, August Friedrich Schenk'in 1878 tarihli Anguish adlı tablosu. Türkçe ismini ifade edecek olursak, keder, ızdırap. İlk bakışta pastoral bir manzara gibi görünse de birkaç saniye içinde izleyiciyi sert bir gerçekliğin içine çekiyor adeta. Griye dönmüş gökyüzü, soğuk havanın boğucu sessizliği ve karın yarattığı beyaz boşluk tablodaki figürlerin acısını daha da belirginleştirmişler. Sanki olup bitene meydan okurcasına kafasını göğe kaldırmış anne ve onun etrafında toplanmış kendi çıkarları uğruna bu ölüme tanıklık eden kargalar ya da kuzgunlar bu dramatik anı daha da keskinleştirmişler. Schenk 19. yüzyılın romantizmden realizme geçiş döneminde hayvanların duygularını insanınki kadar derin ve evrensel gösterebilen ressamlardan biri. Sanatçı 1828'de o zaman Danimarka'ya bağlı olan Gluckstadt'ta doğmuş ama sanat hayatının büyük bölümünü Fransa'da geçirmiş. Schenk'in resimleri çağdaşlarının aksine çoğunlukla ölüm kalım anlatıları ve dram içeriyor. Böylece eserleri sadece hayvan çizimi olmanın ötesine geçerek izleyicilerin derin insani duygular hissetmesine neden oluyor. Acı, korku, keder ve umutsuzluk temaları. Bu insani duygular onun eserlerini zamanın ötesine taşıyor. Tıpkı bu videoda yaptığımız gibi. Eser yıllar önce çizilmiş olmasına rağmen insanın önemli bir noktasını yansıtıyor oluşu onu halen konuşup yorumlamamıza neden oluyor. Peki onun eserlerinin merkezinde hayvanların yer alma nedeni nedir? Schenk'in bu şekilde hayvanları merkeze almasının nedeni yaşadığı dönemle oldukça yakından ilişkili. 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da sanatta gerçeklik hakimdi. Ressamlar doğayı ve hayatın acımasız yanlarını abartısız ama çarpıcı şekilde göstermeye çalışıyordu. Bu dönemde sanayi devriminin etkisiyle şehirler büyüyor, doğa hızla değişiyor ve insanlar hem teknolojinin getirdiği yenilikleri hem de bunun yarattığı yabancılaşmayı yaşıyordu. Bu atmosfer sanatçılara hem romantik hem de hüzünlü konulara yönelme imkanı sağladı. İşte bu tabloda Anguish, Schenk tarafından böyle bir ortamın hakim olduğu bir dönemde resmedildi. Sanat eleştirmenleri ve düşünürler tabloyu genel olarak koyunun ölü kuzusunu, etrafını saran kargalardan korumasını, sevgi, keder ve her şeyden önce şefkatle ilgili daha geniş insani çıkarımlara sahip olduğu fikriyle yorumlamışlar. Özellikle annelik içgüdüsünün evrensel oluşu ve kayıplarla kurulan duygusal bağ üzerinden tabloya yapılan yorumlar oldukça fazla. Açıkçası bu tabloya ilk baktığımda bende daha farklı duygular uyandırdı. Tablo hakkında araştırmalar yaptıkça bu yorumlar da mantıklı ve hayranlık uyandırıcı geldi elbette. Sanat eserleri her izleyicide farklı anlamlar ve duygular üretebilirler. John Dewey bunu şöyle ifade etmiş: sanat bir deneyim aracılığıyla bireyin dünyayı yeniden görmesini sağlar. Her birey kendi geçmişi, bilgisi ve duygusal durumuyla eseri farklı şekilde yaşar. Bugün ben de sizlerle bu eserin bende uyandırdığı anlam ve duyguları paylaşmak istedim. Dewey'i burada oldukça haklı çıkaracak bir noktaysa benim akademik temelimi daha çok toplumsal bakış temelli ilerletiyor oluşum. Evet, şimdi o büyüleyici ve baktıkça her bir ayrıntısıyla izleyicide farklı anlamlar uyandıran tabloya geri dönelim. Tablo ilk bakışta bize o kederi ve umutsuzluğu hissettiriyor gerçekten de. Ama biraz daha uzun baktıkça sanki bir hikaye anlatıyor. İnsanlığın tarih boyunca süregelen toplumsal ilişkilerine dair tanıdık bir hikaye. Yaklaşın. Belki siz de uzun uzun baktıkça fark edeceksiniz. Yaklaşın. Hayattaki çoğu şeyi öyle ilk baktığınızda anlayamazsınız. Ona yaklaşıp iyice derinine inmeniz gerekir. Bazen büyük resmi anlamak için önce ayrıntılara bakmak gerekir. İşte ben de tabloyu böyle incelerken bana insan topluluklarının süregelen bir hikayesini fısıldadı.
Sanki bu tabloda koyun ve onun ölen yavrusuyla çizilen bu atmosferde dünyada acı çeken, haksızlığa uğrayan, çaresiz durumda olan insanlar sembolize edilmiş. Ve onları çevreleyen kargalar ya da boyutlarını biraz iri olduğunu göz önünde bulundurursak kuzgunlar da bir grubu temsil ediyor. Çoğunlukta olan ve çaresiz olanları seyreden, hatta onlardan elde edecekleri kârı, paydayı bekleyen bir grubu temsil ediyorlar adeta tabloda. Ne ölüm umurlarında ne de bir kaybın yaşanıyor oluşu, acıyı, ölümü ve çaresizliği seyreden ve bundan alacakları payı bekleyen bir grup. Bu grubun içinde çok ilgimi çeken ve sizlerin de ilgisini çekecek bir ayrıntı daha var. Göremediniz mi? Dikkatlice bakın. Evet, işte tabloda o açgözlü ve gözlerini sadece kendi çıkarları bürümüş kuzgunların arasında dikkat çeken bir kuzgun var. Fark ettiniz mi? Sanki tüm bu manzaradan, onun gibi olanların bu davranışından rahatsız gibi gözüküyor. Tüm bu olup biteni izleyemiyor gibi kafasını öne eğmiş ve az sonra olacakların farkında. Tıpkı anne koyun ve diğer kuzgunlar gibi. Peki bu onu diğerlerinden farklı mı yapıyor? Ölen yavru ve annesine bakamıyor belki ama sesini de çıkarmıyor aynı zamanda. Ona baktığınızda iyi bir kuzgun diye düşünüyorsunuz. Ama yanlış olduğunu göre göre susması onu suçlu yapmıyor mu gerçekten? İşte bu kuzgun da olanların farkında olan ama sesini çıkarmak yerine sessizce olup biteni seyreden insanları temsil ediyor. Üzgün, bakamıyor bile belki ama sesini de çıkarmıyor. Evet, tüm bu ayrıntılardan sonra şimdi bu tabloya yeniden bakın. Uzaktan. Şimdi büyük resmi görebiliyor musunuz? Önce ayrıntılara bakmadan büyük resmi göremezsiniz. Önce iyice bakmak gerek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.